Muğla'ya eğer ilk defa ziyaret etmek istiyorsanız görülmesi gereken önemli yerleri sizler için derledik. Müzeler, antik kentler, şelaleler, tarihi çarşılar ve niceleri. Muğla'yı gezmeye nereden başlamalı? 5 günlük Muğla turunda neler olmalı? Muğla'da gezmek için nereye gidilir gibi sorularınızı bu videomuzda cevaplamaya çalıştık. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Muğla'da gezilecek en iyi yerler planlama yapmanızda kolaylık olsun ve siz yorulmayın diye ilçelerin birbirlerine yakınlık derecesine göre güneyden kuzeye, en büyük ilçesi olan Seydikemer'den en kalabalık ilçesi Fethiye ve sonra Bodrum'a kadar sınıflandırdık. Birinci günde ilk rotamız Saklıkent Kanyonu. Muğla'da gezilecek yerler listemde ilk durağımız Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu. Bu kanyon Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayı'nın kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu bir kanyondur. Suyun kolayca aşındırdığı kalkerli arazide, fay çatlaklarının da yardımıyla sarp ve derin bir kanyon oluşmuş. Saklıkent Kanyonu'nun uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği yaklaşık 200 metreye kadar ulaşıyor. Saklıkent Kanyonu esasında Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alıyorken genelde Fethiye gezilecek yerler listesinde geçer. Sebebi Seydikemer'in 2012 yılında Fethiye'den ayrılıp ayrı bir ilçe olması. Saklıkent Kanyonu buz gibi soğuk sularıyla, muhteşem doğasıyla, kirli toprağıyla sizi sizden alıyor. Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yapacaksanız bazı tedbirleri almanız gerekiyor. Kanyonda ileriye kadar yürüyüş yapacaksanız sağlam bir yürüyüş ayakkabısı şart, terlikle yürümeyi denemeyin. Ayrıca buraya gelmişken vaktiniz varsa hemen yakınındaki Gizlikent Şelalesi'ni de gezebilirsiniz. Flos Antik Kenti. Saklıkent Kanyonu'ndan hemen sonra gidebileceğiniz, Muğla'da gezilecek tarihi yerler arasında yer alan, Akdağlar'da bulunan Flos Antik Kenti müthiş bir manzaraya sahip oluyor. Eğer buraya Nisan-Mayıs dönemlerinde giderseniz Akdağlar'da kar erimemiş oluyor ve kartpostallık görüntüler sizi bekliyor. Likya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Flos Antik Kenti'nin manzarası efsane ötesi olup buradaki kaya mezarları yine tasarım ve mimari açıdan oldukça etkileyicidir. Antik kentte yapı olarak akropol, stadyum, hamam, tiyatro ve kilise kalıntıları bulunuyor. Flos Antik Kenti'ne Saklıkent Kanyonu'na giderken ya da kanyondan dönerken uğrayabilirsiniz. Kent Kanyon'a giderken solda, dönerken sağda kalıyor. İkinci günde Fethiye Ölüdeniz'deyiz. Ölüdeniz, sadece Türkiye içinde değil dünya çapında popüler bir yer. Babadağ ile Belcekız Kumburnu plajıyla, turkuaz rengi denizi ve kum taş karışımı kumsalıyla, yamaç paraşütüyle Ölüdeniz bambaşka bir yer, çünkü buraya gelip de ben burayı sevmedim diyen hiç duymadım. Fethiye'nin göz bebeği Ölüdeniz, Muğla'da gezilmesi gereken en iyi yerler arasında kesinlikle ilk 5'e girer. Ölüdeniz'e gitmek için öncelikle Fethiye'ye ulaşmanız gerekiyor. Fethiye'den minibüs ile Ölüdeniz'e ulaşabilirsiniz. Fethiye ile Ölüdeniz arası yaklaşık 12 kilometre, yani aralarında çok mesafe yok ama çok önemli bir not düşelim. Kesinlikle sabah 8 hatta 7 gibi yola çıkmanız olacaktır. Zira sezonda inanılmaz bir trafikle 1 saatte anca ulaşabilirsiniz. Kumburnu Plajı. Bırakın Türkiye'yi dünyanın en güzel ve en özel plajlarından biri olan Kumburnu Plajı'nı kelimeler anlatmaya yetmez. Burası için sıralanacak o kadar güzel metiyeler var ki inanın hepsi Kumburnu'nu anlatmaya yetersiz kalır. Abarttığımı düşünmeyin çünkü Kumburnu'nu canlı gözlerle görünce gerçekten Türkiye'nin doğal güzellikler noktasında ne kadar zengin bir ülke olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Denizin güzelliği, plajın sanki özel bir şekilde dizayn edilmesi, doğanın yemyeşil olması burayı gerçekten kusursuz yapıyor. Muğla gezilecek yerler listemde en favori plajım burası. Plajı görünce ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Kumburnu plajından yukarı doğru çıktığınızda ise sizi Kelebekler Vadisi karşılayacaktır. Kelebekler Vadisi, Türkiye'de en iyi manzaraya sahip yerler arasında yer alıyor. Buranın yukarıdan manzarası gerçekten baş döndürücü. Kelebekler Vadisi 1. derece doğal sit alanı yani yapılaşmaya kesinlikle izin verilmiyor. Buranın ismi Kelebekler Vadisi ama burada her daim kelebek olmuyor. Kelebekler Vadisi'ne ulaşmak için ilk olarak Ölüdeniz'e gitmeniz gerekiyor.
Ölüdeniz'den Kelebekler Vadisi'ne iki şekilde, tekne ve dolmuş ile ulaşabilirsiniz. Ölüdeniz'den buraya her yarım saatte bir kalkan dolmuşla ulaşabilirsiniz. Daha sonra vadiye inmek için yukarı Faralya köyünden patika yollarla, ki bu yollar oldukça tehlikeli, aşağıya inebilirsiniz. Bu noktada ayakkabınız iyi değilse ya da trekking deneyiminiz azsa çok dikkatli olun. Vadiye inince en dip noktada akan şelaleye de gidebilirsiniz. Eğer yürümeyi tercih etmiyorsanız en iyi yol tekneyle ulaşın. Nikolas Adası, diğer bir deyişle Gemiler Adası. Gemile Koyu'nun hemen karşısında bulunan Nikolas Adası, 2500 yıllık bir tarihe sahip. Roma ve Bizans döneminin izlerini taşıyan bu adada 7 tane eski kilise bulunuyor. Kiliselerin yanında ev, depo gibi günlük yaşam için gerekli yapılar da mevcut. Burada bulunan tünel büyük kilise ile küçük kiliseyi birbirine bağlıyormuş. Adanın çevresi neredeyse tamamen tarihi kalıntılardan oluşuyor. Sen Nikolas Adası'na sadece tekneyle ulaşım var, yani buraya gitmek için Fethiye tekne turu şart, deniz burada tam anlamıyla cam gibi. Daldığınızda tarihi kalıntıları görebiliyorsunuz, şnorkel ya da gözlük kesinlikle almalısınız. Fethiye Kayaköy. Hayalet Köy'e hoş geldiniz. Kayaköy eski bir Rum yerleşkesi olup köy yamaca doğru biri diğerinin önünü kapatmayacak şekilde saygıyla dizilmiş, 3500'e yakın evden oluşuyor. Kayaköy'de 1922'ye kadar 25.000 kişi yaşıyormuş. İstiklal Savaşı'ndan sonra mübadelede köyün sakinleri Yunanistan'a gönderilmiş ve buraya da Batı Trakya'dan gelen Türkler yerleştirilmiş. Ama gelen Türkler eski evlerde değil de Kayaköy'ün önündeki düzlüğe evler kurmuş ve bu evlerde yaşamışlar. Durum böyle olunca da köyde yaşayan kimse kalmamış ve burası Hayalet Köy adını almış. Kayaköy'e, Ölüdeniz ve Fethiye'den dolmuşlarla kolayca gelebilirsiniz. Dolmuşlar genelde sabah 7'de seferlere başlayıp akşam 6'ya kadar devam ediyor. Fethiye Paspatur Çarşısı. Muğla'da gezilecek yerler listemizde Fethiye merkeze geçiyoruz. Fethiye merkezde de gezebileceğiniz en güzel çarşı Paspatur Çarşısı'dır. Peki Paspatur ne demek? Paspatur eski şehir anlamına geliyor. Paspatur Çarşısı'nın bulunduğu yerler Fethiye'nin en eski yerleşim yerlerinden sayılıyor. Paspatur Çarşısı toplam 5 sokaktan oluşuyor ve Çarşı Fethiye Marina Çarşı Caddesi arasında kalıyor. Paspatur Çarşısı'nda zamanla aslına uygun restore edilmiş eski cumbalı evler bulunuyor. Otantik mi otantik Paspatur Çarşısı'nda kuyumcular, hediyelik eşya satan dükkanlar, baharatçılar, halıcılar ve eğlence mekanları bulunuyor. Ayrıca 1781 yılında Osmanlılar tarafından inşa edilmiş Paspatur Camii de bu çarşıda yer alıyor. Yaz döneminde yerli yabancı turistler gece hayatı ve eğlenmek için burayı tercih ediyor. Amintas Kaya Mezarları. Diyorum ya, Likyalılar nereye mezar yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Amintas Kaya Mezarları'nın manzarası muhteşem. Bu mezarlar, Fethiye Kral Mezarları olarak da geçiyor ve Fethiye'ye çok özel bir hava katıyor. Şehir merkezinde hop kafanı kaldırıyorsun, tarihi bir miras. Kral mezarlarının içine kadar gitmek için merdivenleri çıkmak zorundasınız. Biraz yorucu ama sonunda sizi güzel bir manzara bekliyor. Kaya mezarlarına geldikten sonra buradaki tarihi kültüre zarar veren duvarları boyayan, üstüne isimlerini kazıyan ankutlara ve definicilere fazlasıyla kızıyorsunuz. İnsan gerçekten bu tarihi mirasa yapılanlara çok üzülüyor. Fethiye Göcek. Göcek, Muğla'da gezilecek en güzel beldelerden biri. Fethiye ilçesine bağlı Göcek son zamanlarda özellikle yat turizmiyle oldukça popülerlik kazandı. Birbirinden güzel koylarıyla mavi renge burada doyabilirsiniz. Buraya geldiğinizde yapmanız gereken en önemli şey tekneyle denize açılmak. Göcek, Fethiye'ye 2014 yılında bağlanmış bir mahalle olup Göcek-Fethiye arası yaklaşık 27 kilometre ve yol yarım saat sürüyor. Çok güzel bir doğaya sahip olan Göcek, koyları ve butik yapısıyla gerçekten tam bir huzur yuvası. Dalaman Sarsala Koyu.
Dalaman gezilecek yerler listesinin göz bebeği olan Sarsala Koyu Muğla'daki en güzel koylardan biri. Burası gerçekten insanoğlu için özel dizayn edilmiş bir yer. Yeşil ile mavi burada o kadar uyumlu ki ruhunuz açılıyor, gönlünüz ferahlıyor. Dalaman Havalimanı'na oldukça yakın konumda olan Sarsala Koyu denize girmek isteyenler için büyük fırsat. Sarsala plajı kumdan oluşuyor, deniz suyu sıcak ve çocuklu aileler için oldukça uygun. Sarsala'nın temiz ve masmavi sularında yüzdükten sonra yapılacak bir aktivite var. Plajın çevresinde bulunan kayalık alandaki patikaları takip ederek bölgede yürüyüşe çıkmak. Sarsala Koyu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Kapukargın köyü sınırlarında bulunuyor. Sezonda Dalaman merkezden sabah 10'da Sarsala Koyu'na servis var, akşam 6'da geri dönüyor. Sarsala Koyu'na şahsi aracınız ile gitmek en pratik yoldur. Kille Koyu. Muğla gezilecek yerler videomuza güzel bir koy ile devam ediyorum. Kille Koyu, bölgede bakir kalmış koylardan biri olup buraya karayolundan ulaşım var ama yol biraz zorlayıcı, ama imkanlarıyla bu koy tam ailelere hitap eden bir yer. Çocuklu aileler için biçilmiş kaftan olan Kille Koyu'nda Dalaman Belediyesi'nin işlettiği güzel de bir tesis var. Kille Koyu'nun en sağ ve en sol tarafı ağaçlarla kaplı ve tam ortada belediyenin tesisi var. Duş, lavabo, soyunma odasına kadar her şey var. Ayrıca tesisten faydalanmayacaksanız yiyecek ve içecek noktasında hazırlıklı gelmeyi unutmayın. Dalaman'da denize girilecek sessiz sakin bir yer arıyorsanız bu koyu tercih edebilirsiniz. Kapukargın Kükürt Kaplıcası. Dalaman Kükürt Kaplıcası, Dalaman Havalimanı'na oldukça yakın konumda yer alıyor. Adından da anlaşılacağı üzere buranın suyu kükürtlü ve suyunun şifalı olduğuna inanılıyor. Kaplıcadaki suyun içinde 17 mineral varmış. Sedef hastalığına, cilt hastalıklarına ve kas hastalıklarına iyi geliyormuş. Dalaman Kükürt Kaplıcası'nın girişi ücretli olup ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz belediyeye ait bir tesis de var ve fiyatları ise gayet uygun. Dalyan Kaunos Kaya Mezarları. Ortaca gezilecek yerler listesinin en etkileyici yeri kesinlikle Kaunos Kral Mezarları'dır. Burası o kadar görkemli ki insanı baştan aşağı etkiliyor. Dalaman'a, Köyceğiz'e, Ortaca'ya geldiyseniz burayı görmeden gitmeyin, yoksa çok şey kaybedersiniz. Muğla'da gezilecek tarihi yerlerden biri olan Kaunos Kaya Mezarları'nı sadece uzaktan izleyebiliyorsunuz, yakınına çıkma durumunuz yok. Ayrıca Kaunos Kral Mezarları'nın herhangi bir giriş ücreti de bulunmuyor. Kaunos Kral Mezarları, Dalyan Mahallesi'nin hemen karşısında yer alıyor. Burayı daha yakından görmek için Dalyan Boğazı'ndan tekneyle karşıya geçebilirsiniz. En mantıklı yol Dalyan'ı gezdikten sonra bu tekne turunu yapmak olacaktır. Kaunos Antik Kenti. Kaunos Antik Kenti de gezdiğimiz en güzel antik kentlerden biri olup oldukça geniş ve engebeli bir alana kurulmuş olan Kaunos, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan bir antik kenttir. Aynı zamanda burası Likya-Karya döneminde tuz üretim ve ticareti yapılan liman kenti olma özelliğini de taşıyor. Muğla'da gezilecek en güzel tarihi antik kentlerden biri olan Kaunos Antik Kenti'nde görebileceğiniz başlıca yapılar şunlar: Akropol, şehir surları, 5000 kişilik tiyatro, kilise, hamam, depo, çeşme, agora, stoa ve kent içi yolları, tapınaklar ve kutsal alan, liman ve mezarlık, bunun yanı sıra günümüze ulaşamayan askeri liman, tersaneler, spor merkezi, konutlar gibi yapılar da bulunuyor. Kaunos Antik Kenti'nin açılış saati 8.30, kapanış saati akşam 6.30. Önemli bir uyarı ise, yazın öğle sıcağına kalmamaya çalışın. İztuzu Plajı. Ortaca gezilecek yerler listesinde yer alan İztuzu Plajı Muğla'nın en uzun plajlarından biri olup dünyada eşine az rastlanır olan İztuzu Plajı'nın sahilinin bir tarafı tuzlu su iken diğer tarafı tatlı su gölüdür. İztuzu Plajı'nın uzunluğu 5400 metredir. The Time gazetesine göre Avrupa'nın en iyi açık alanı olarak kabul edilen İztuzu Plajı karettalarında yumurtalarını bıraktığı yer olup hatta burada yaralı kaplumbağaların tedavisi için bir karetta tedavi merkezi bulunuyor. İztuzu Plajı Dalyan merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Plaja tekne turları ile de ulaşabilirsiniz. Teknelerle ulaşabildiğiniz alan yani Dalyan Ağzı plajın batı kısmı oluyor. İztuzu plajındaki bonus tavsiyemiz Radar Tepesi. Plajın şahane manzarasını en tepeden görmek isterseniz burayı da rotanıza ekleyin. Ancak yolun epeyce bozuk olduğunu ve önden çekişli bir araçla çıkabileceğinizi de belirtelim. Dalyan Radar Tepesi. Muğla'da gezilecek yerler listesinde manzarası en efsane yerlerden biri olan Radar Tepesi İztuzu plajını kuş bakışı görebileceğiniz bir yer. İztuzu plajından yüzünüz denize, başınız sol yukarıya baktığında dağın tepesinde bulunan küçük beyaz bir yapı ve kule görünür, işte orası Radar Tepesi. Burada her şey çok güzel ama tek bir şey hariç, o da buranın yolu. Radar Tepesi'nin yolu gerçekten berbat ötesi. Biz buraya kendi aracımızla çıktık ama bizden çok gariban arabamız öldü dirildi. Yine de illa buraya araba ile çıkarım diyorsanız yavaş yavaş çıkın. Yolun zorluğuna değdi mi değdi kesinlikle ama çok dikkatli olun. Çandır Seyir Terası. Muğla'nın en güzel manzara noktası olan Çandır Seyir Tepesi ve tüm detaylarıyla huzurlarınızdayız. Bu güzellikler arasında yer alan Çandır Seyir Terası iddia ediyorum Muğla'nın en iyi manzara yerleri arasında. Buraya eminim aşık olacaksınız. Gözünüz, gönlünüz, ruhunuz açılacak. Köyceğiz Gölü Seyir Terası. Köyceğiz Gölü'nü çok güzel bir noktadan gören Köyceğiz Gölü Seyir noktasına geldik. Köyceğiz Gölü Seyir Terası, bu bölgede çok fazla bilinen bir yer değil ve buranın manzarası gerçekten çok güzel. Yemyeşil dağlar ve göl o kadar güzel bütünleşmiş ki ruhunuz çiçek açıyor resmen. Hele bir de bu manzaraya bulutlar eşlik ediyorsa çok güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Köyceğiz Toparlar Şelalesi. Şimdi sırada Köyceğiz gezilecek yerlerden biri olan Saklı Cennet Toparlar Şelalesi'ne geldik. Şelaleye gitmek için Köyceğiz Muğla yolu istikametinde ilerlemelisiniz. Sağ tarafınızda bir yol ayrımında küçük bir tabelası var. Yol ayrımından döndükten sonra aracınızı park edip yolun devamını yürüyerek gitmeniz gerekecek. Yürüyerek ormanın içine dalıyorsunuz ve yalnızca kayaların üzerindeki kırmızı beyaz boyalarla ok işaretleri sizi yönlendiriyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir yürüyüşten sonra ilk ve büyük şelalenin olduğu yere ulaşıyorsunuz. Şelalenin önünde biriken havuzda yüzmek isterseniz buradaki patikadan aşağı inmeniz gerek, burası yaz aylarında kalabalık olabiliyor. Köyceğiz Yuvarlakçay. Köyceğiz gezilecek yerlerin en serin, en buz noktasına geldik. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça gördüğünüz bir çayın üzerinde salıncakla sallanılan Yuvarlakçay, yazın sıcaklarından bunaldığınızda buranın buz gibi sularında serinlemek, bu doğal ortamda keyifli bir kahvaltı yapmak, birbirinden güzel fotoğraflar çekmek için yolunuzu muhakkak Yuvarlakçay'a düşürün. Yuvarlakçay'da birçok işletme bulunuyor. Buralardan birinde oturmak istemezseniz çayın başladığı yerde salıncakta fotoğraf çekilip ayrılabilirsiniz. Yuvarlakçay'a aracınızla gidecekseniz Muğla Fethiye yolu üzerinde Beyobası sapağından dönmeniz gerekiyor. Burada yol üzerinde birçok restoran bulunuyor ve istediğiniz yerde durabilirsiniz. Marmaris Kalesi ve Müzesi. Köyceğiz'den çıktık, Marmaris'e geldik. Marmaris Muğla'nın en güzel ilçelerinden biri olup Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi Marmaris'i tepeden gören bir noktadadır. Marmaris Kalesi'ne araba ile gidemiyorsunuz. Arabanızı Marmaris merkezde en uygun yere park edip yürüyerek gidiyorsunuz. Kaleye çıkarken Marmaris'in o eşsiz güzellikteki dar sokaklardan geçiyorsunuz. İnanılmaz güzellikte olan bu sokaklarda fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyin. Marmaris Kalesi'nin içinde bir de arkeoloji müzesi bulunuyor. Yaz-kış sabah 8.30'da açılırken, yazın akşam 7'de kapanıyor, kışın ise 5'te kapanıyor. Amos Antik Kenti. Muğla gezilecek yerler listesinde manzaralara doymuyorsunuz. Muğla'da gezilecek, görülecek yerlerden biri olan Amos Antik Kenti'nden geriye ne yazık ki fazla bir şey kalmamış ve kent oldukça bakımsız bir durumda. Yazın çok sıcaklarda buradaki merdivenleri çıkmak eziyet olsa da manzarası gerçekten çok güzel. Adamlar gerçekten nereye kent kuracaklarını iyi biliyor diyor insan. Eşsiz manzarayı yakalamak ve tiyatrosunu görmek için üşenmeden merdivenleri çıkın derim. Amos Antik Kenti'nin herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.
aracınızı dar yol üzerinde bir yere park edip antik kente giriş yapabilirsiniz. Marmaris Kumlubük. Marmaris gezilecek yerler listesindeki en seveçeginiz yer olacaktır. Berraklığı, sakinliği bizi bizden alıyor, inanılmaz huzur verici. Kumlubük plajında insan sanki akvaryumda yüzüyor, buraya gelirseniz kesinlikle şnorkeliniz olsun derim. Kumlubük'te kalmak isterseniz birkaç otel de mevcut. Burada kafe, restoranla işim olmaz derseniz Turunç'tan alışveriş yapıp gelin zira market, bakkal yok, tedarikli gelmenizde fayda var. Kumlubük yazın özellikle hafta sonları kalabalık oluyor. Ama birçok yere göre daha az bir kalabalık, birçok koya göre daha bakir olan Kumlubük çakıl taşlardan oluşuyor. Kız Kumu Plajı. Siz hiç denizin ortasında yürüdünüz mü? Cevabınız hayır ise yürümek için Kız Kumu'na gelmelisiniz. Marmaris'in Orhaniye mahallesinde bulunan Kız Kumu plajı deniz üzerinde 600 metreye kadar uzanan bir plaj olup kışın bu plaj deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı ortadan kayboluyor. Yazın da deniz suları çekildiğinden plaj ortaya çıkıyor. Kız Kumu Marmaris'e 30 kilometre uzaklıkta olup buraya Marmaris'ten dolmuşlar ile gelebilirsiniz. Ayrıca Kız Kumu plajının herhangi bir giriş ücreti yok. Turgut Şelalesi. Marmaris'te en çok sevdiğimiz yerlerden biri Turgut Şelalesi, gerçekten cennetten bir köşe. Marmaris'e gelirseniz bence buraya kesinlikle uğramalısınız. Şelalelerin oluşturduğu doğal havuzlar Nice Olimpik Havuz'dan kat ve kat güzel, merdivenlerden çıkıyorsunuz karşınıza başka bir şelale ve havuz çıkıyor. Turgut Şelalesi'nde suyun sıcaklığı yazın 15-20 dereceye kadar düşebiliyor. Yazın Marmaris'in 45 derecelik sıcağını düşündüğümüzde serinlemek için oldukça ideal bir yer oluyor. Turgut Şelalesi'nin girişinde bazı işletmeler var, buralarda çay kahve molası verebilirsiniz. Marmaris Selimiye. Muğla'da gezilecek yerler listesinde en kafa dinlendirici yerlerden biri Selimiye'dir. Marmaris'e yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Selimiye tam bir huzur yuvası olup uzun yıllar buraya ulaşım sıkıntısı olduğundan dış dünyaya çok açılmayan bir yer Selimiye. Selimiye'ye giderken öyle güzel yollardan geçiyorsunuz ki hem yeşile hem de maviye doyuyorsunuz. Muğla'nın incisi Selimiye'ye geldiğinizde Selimiye koyunu göreceksiniz. Burası öyle korunaklı bir koy ki fırtınalarda tekneler ve yatlar buraya sığınırmış. Selimiye sahilinde birbirinden güzel konseptlerde kafeler ve restoranlar var. Ayrıca Selimiye'den günübirlik tekne turları ile çevre koyları da keşfedebilirsiniz. Kleopatra Plajı ve Sedir Adası. Kleopatra Adası diğer adıyla Sedir Adası aslında coğrafi olarak Muğla'nın Ula ilçesine bağlı iken genelde Marmaris ile anılıyor. Sedir Adası, Kedraya Antik Kenti ve ünlü Kleopatra Plajı ile tanınıyor. Sedir Adası'na gelip piknik yapmak isterseniz hazırlıklı gelmenizde fayda var, ancak adada şartlar pahalı, adanın para birimi sanki dolar. Sedir Adası'na nasıl gidilir sorusunun cevabına gelince ilk olarak Sedir Adası, Marmaris'e 23 kilometre mesafede konumlanıyor. Adaya Marmaris'in Çamlıköy'ünden düzenli olarak yapılan tekne seferleriyle 45 dakikaya ulaşabiliyorsunuz. Eski Datça. Muğla'da gezilecek en iyi yerler noktasında çok özel bir yer olan Datça'ya geldik. Datça'da gezilecek yerler listesine ise Eski Datça ile başlıyoruz. Begonvillerle süslü taş evleri, hediyelik eşya satan dükkanları ve Can Yücel'in evini Eski Datça'da görebilirsiniz. Eski Datça'nın sokakları sanat ve huzur kokuyor, burada ikamet edenler bahçelerinde o kadar güzel süs eşyaları yapmışlar ki yaratıcılık tavan yapmış. Ayrıca Eski Datça'da badem gazozunu tatmayı unutmayın. Datça Palamutbükü Plajı. Muğla'da denize nerede girilir diye sorsalar direkt Palamutbükü Plajı'nı söylerim. Datça'nın merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Oldukça uzun bir plaja sahip olduğu için kalabalık çok sorun olmuyor ve burada tüm gününüze geçirebilirsiniz. Buraya gelirseniz yanınızda kesinlikle şnorkel olsun, deniz gözlüğünü takıp, berrak suların altında çeşit çeşit balıklarla yüzerken parmaklarınız buruşma garantili. Gündüz denizin tadını bolca çıkarıp, akşamları Palamutbükü'nün en güzel restoranlarında yemek yiyebilirsiniz. Datça Kurubük. İşte buranın manzarası ve denizi efsane. Kurubük'ün muhteşem bir manzarası var, suyun berraklığı, maviliği insanı içine çekiyor adeta,
Çünkü yüzmek ve kendi imkanlarınızla konaklamak için harika bir yer Kurubük. Burada herhangi bir tesis yok, yüzme planınız varsa tedarikli gelmenizde fayda var. Kurubük, Ovabük ve Palamutbükü arasında kalıyor. Buraya gelmek için sahil şeridinden ilerlemeniz gerekiyor ve giderken harika manzara izliyorsunuz. Knidos Antik Kenti. Knidos Antik Kenti, Datça merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burası Datça Yarımadası'nın en uç noktası. Knidos Antik Kenti, Ege ile Akdeniz'in buluştuğu noktada önemli bir liman ticaret kentiymiş. Burada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Antik kentte tiyatro, Apollon Tapınağı ve Sunağı, Güneş Saati, Agora ve Odeon kalıntılarını görmek mümkün. Gün batımı burada oldukça güzel, aklınızda bulunsun. Knidos'un yolu biraz zahmetli olsa da burayı muhakkak ziyaret edin. Ayrıca burada müze kart geçerli. Akyaka Azmak Nehri. Geldik Akyaka'ya. Akyaka Muğla'nın bir ilçesi değil, sadece bir mahallesi. Muğla'da gezilecek en güzel yerler listesinde Akyaka'dan da yerler var. Bu yerlerin başında da Azmak Nehri var. Gökova Körfezi'ne dökülen Akyaka Azmak Nehri, susamurundan deniz kaplumbağasına, kazlardan ördeklere, onlarca hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Hemen söyleyeyim, Azmak Nehri'nin suyu buz gibi. Yazın buraya yolunuz düşerse Azmak Nehri'ne girmeden asla Akyaka'dan dönmeyin. Azmak Nehri'ne girdiğinizde dikkatli olun. Çünkü nehirde sürekli tekne turu yapılıyor, yani tekne trafiği oldukça yoğun. Azmak Nehri'nde suyun %60'ı sodalı, %40'ı ise kaynak suyu. Ayrıca Azmak Nehri'nin suyu birçok hastalığa da iyi geliyormuş. Akyaka Plajı. Akyaka koyları ve plajları listesinin baş köşesinde yer alan Akyaka Plajı, Azmak Nehri ve Ege Denizi'nin buluştuğu yerde bulunuyor. Burası gerçekten efsane güzellikte bir plaj olup özellikle burada gün batımını kesinlikle izlemelisiniz. Akyaka gün batımı, Akyaka plajından izlenir. Burada güneş Gökova Körfezi üzerinden batarken resmen gösteri yapıyor. Akyaka plajı, Akyaka'nın merkezinde bulunuyor. Akyaka plajının sol tarafında Azmak Nehri kalıyorken, sağ tarafında Akyaka Orman Kampı tarafı kalıyor. Akyaka plajının herhangi bir giriş ücreti yok. Ücretsiz şekilde burada keyif yapabilirsiniz. Akyaka Sakar Seyir Terası. Akyaka gezilecek yerler listesine manzarası en efsane yer ile devam ediyoruz. Sakar Seyir Terası, sadece Akyaka değil Muğla'da en güzel manzarayı size sunan yerdir. Burada sanki uçuyormuşsunuz gibi hisse kapılıyorsunuz, biraz daha yükselseniz bulutlar sanki elinizde. Sakar Seyir Terası'nda bir işletmede bulunuyor. Dilerseniz burada kahvaltı yapabilir ya da bir şeyler içebilirsiniz. Akyaka Akbük Koyu. Akbük, Akyaka gezilecek yerler listesinin parlayan yıldızı. Akbük Koyu, Akyaka merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Akbük plajının denizi akvaryum gibi, burada balıklarla beraber yüzüyorsunuz. Akbük'te deniz birden derinleşiyor, yüzme bilenler için avantajlı, sahili çakıl taşlı ama denize girdikten sonrası ince kum oluyor. Yazın burası oldukça kalabalık oluyor, kalabalığa kalmamak için sabah erkenden buraya gelebilirsiniz. Ayrıca burada yemek içme için güzel alternatifler var. Akbük Koyu'na araçla ya da dolmuşla gidebilirsiniz, yolun dar olmasından dolayı araç kullanırken dikkatli olun. Ula Damla Deresi. Alın size Muğla'ya aşık olmak için bir neden daha. Muğla'da gezilecek yerler listesinde olan Damla Deresi gerçekten çok farklı bir yer. Kanyon misali arada akan bir dere ve dereyi çevreleyen tepelerden akan damlalar ve bu derede balıklar ve ördekler de bulunuyor. Burası sıcaklık açısından oldukça serin bir yer. Telefon genel itibariyle çekmiyor, çekmesin de zaten kafayı dinleyin biraz. Damla Deresi'ndeki işletmede güzel bir kahvaltı yapabilir ve çayınızı yudumlayabilirsiniz. Yatan Stratonikea Antik Kenti. Bir antik kent düşünün ki içinde hala yaşayan insanlar var. Yatan gezilecek yerler listesinde yer alan bu antik kentte Romalıların ve Osmanlıların ikamet yerleri iç içeymiş ve şu anda da burada insanlar yaşamlarına devam ediyor. Dünyanın mermerden inşa edilen en büyük antik kentlerinden biri olan Stratonikea'nın henüz %7'si keşfedilmiş. Stratonikea, Muğla'nın Yatan ilçesinin Eskihisar köyü sınırları içinde yer alıyor.
Yatağından Milas'a giderken yol üstünde ilk Lagina antik kentini daha sonra da Stratonikea'yı görüyorsunuz. Yatağın Kül Gölü, Mavi Göl. Muğla'da gezilecek yerler listemin güzel bir noktasına daha geldik. Mavi Göl diğer adıyla Küldağ Gölü. Bu gölü Muğlalılar da dahil olmak üzere birçok insan bilmiyor. İleride turizme kazandırılırsa oldukça güzel bir yer olacak eminim. Yatan Mavi Göl, yatağında 35 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıkları ile yağmur sularının birleşmesiyle oluşmuş. Gölün çok enteresan bir yapısı var. Külün getirdiği tortular resmen gölün üstünü örtü gibi örtmüş durumda. Burada yapacağınız tek şey fotoğraf çekmek ve gölün etrafında yürümek, onun dışında içinde bulundurduğu kimyasallardan dolayı göle girilmesi yasak. Burada herhangi bir tesis de bulunmuyor. Geldiğinizde yanınızda yiyecek ve içecek bulundurmanızda fayda var. Milas Euromos Antik Kenti. Milas gezilecek yerler listesindeki favori antik kentimiz olan Euromos Antik Kenti Muğla'da gezip görülecek tarihi yerler arasında yer alıyor. Manzarası efsane ve zeytinliklerin arasında kalmış güzel mi güzel bir yer. Ayrıca zeytin hasat mevsiminde güzel zeytin de topluyoruz. Euromos Antik Kenti, Milas'a 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buradaki tapınak Anadolu'daki en korunmuş tapınaklardan biri. Buranın tiyatrosu için yukarılara çıkmanız gerekiyor, efsane fotoğrafları yukarı çıkarken yakalayacaksınız. Milas Bafa Gölü. Muğla'da gezilecek yerler listesine Bafa Gölü ile devam ediyoruz. Ege bölgesinin en büyük gölü olan Bafa Gölü, Muğla ile Aydın illeri arasında bulunan doğa harikası bir yer. Bafa Gölü, arkeolojik ve geleneksel değerlerin buluştuğu bir coğrafyaya sahip. Tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanan Bafa yöresi, antik felsefenin öncülerinden ünlü filozof Heraklit'in memleketi olarak biliniyor. Büyük Menderes Nehri deltasının güneydoğusunda yer alan Bafa Gölü, tarih olarak 1989'da Bafa Gölü Tabiat Park Alanı olarak ilan edilmiş. Bafa Gölü'nün manzarasının tadını çıkarmak istiyorsanız yol üzerinde bulunan çardaklarda oturabilirsiniz. Bodrum Kalesi. Muğla gezilecek yerler listesinin en turistik yeri olan Bodrum'a geliyoruz. Bodrum gezilecek yerler denildiğinde akla ilk Bodrum Kalesi gelir. Bodrum Kalesi, Bodrum'da gezilmesi gereken tarihi yerlerin en başında geliyor. Bodrum hakim bir konumda bulunan Bodrum Kalesi, Bodrum'un simgesi ve en meşhur yeri durumunda olup her köşesi buram buram tarih kokan Bodrum Kalesi iki liman arasında kayalık bir alan üzerine inşa edilmiş. Kalenin surlarına çıktığınızda Bodrum ayaklarınızın altında oluyor, surlardan Bodrum'un enfes manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Bodrum Kalesi aynı zamanda Türkiye'nin tek sualtı arkeoloji müzesine de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Yel Değirmenleri. Muğla'da gezilecek yerler listesinde Bodrum'da en iyi manzara nerede izlenir sorusunun cevabı geldik. Eğer Bodrum manzarasının tadını çıkarmak istiyorsanız adres Bodrum Yel Değirmenleri. Burası Bodrum'un en meşhur yerlerinden biridir. Bir tarafta Bodrum merkez, diğer tarafta Gümbet tarafıdır. Bodrum'a gelirseniz burada kesinlikle gün batırın ve güneşin süzülüşünü izleyin. Gelelim yel değirmenlerine. Değirmenlerin durumu içler acısı. Geceleri alkolü fazla kaçıranların uğrak mekanı burası. Burası resmen çöp yuvası. Umarım yetkililer buraya bir gün el atar, çünkü gerçekten iyi değerlendirilmesi gereken bir yer. Bodrum Antik Kenti. Muğla'da gezilecek yerler listesinde yer alan Bodrum Antik Tiyatrosu Bodrum'da birçok etkinliğin ve konserin yapıldığı yer. Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde olan Bodrum Antik Tiyatrosu'nun karşı yol tarafından güzel Bodrum manzarasını izleyebilirsiniz. Bodrum Antik Tiyatro'nun herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Tiyatroyu hafta içi sabah 9 ile akşam 5, hafta sonu sabah 9 ile akşam 7 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Bodrum Turgut Reis. Turgut Reis, Yarımada'nın Bodrum'dan sonraki en büyük yerleşim yeri. Adını Osmanlı kaptanı olarak Akdeniz'de birçok yeri fetheden Turgut Reis'ten almış. Turgut Reis'in yaklaşık 2,5 kilometrelik kumsalı bulunuyor ve bu kumsal üzerinde birçok otel ve pansiyon var. Ayrıca Turgut Reis'e gelirseniz Demar'in Turgut Reis Marinası'nı gezmeyi ihmal etmeyin.
Turgut Reis'e giderseniz Turgut Reis Dağı'na çıkıp buradan bölgeyi kuş bakışı izleyebilirsiniz. Ayrıca burada bulunan tarihi yel değirmenlerini de ziyaret edebilirsiniz. Bodrum Yalıkavak. Bodrum'un en elit yeri Yalıkavak'tayız. Buraya gelirken Yalıkavak'ın manzarasının ne kadar mükemmel olduğunu göreceksiniz. Birçok ünlünün burada evi bulunuyor. Yalıkavak'ta 43 yıldan beri her perşembe kurulan Yalıkavak pazarını gezmeyi unutmayın. Yunan adalarından gelen birçok yabancı da bu pazara ilgi gösteriyor. Yalıkavak denilince akla gelen şeylerden biri olan Yalıkavak Marina'dan, Palmarina, bahsetmek istiyorum. Burası gerçekten lüks ve kaliteli bir marina. Buranın mimarisine ve peyzajına büyük önem vermişler, güvenlik üst düzey, garip tipli insan göremezsiniz. Ayrıca lüks mağazalar ve restoranların adresi burası. Sandima Köyü. Muğla'da farklı bir yer gezmek isterseniz size çok güzel bir önerim var, buranın adı Sandima Köyü. Bu köy terk edilmiş, kimselerin yaşamadığı bir yer, köyde tabiri caizse incin top oynuyor. Çok enteresan, çok gizemli bir yer, Sandima Köyü yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip ve Türkmenlere ait bir köymüş. 1960'lı yıllardan sonra köyde yaşayanlar köyü terk etmeye başlamış ve zamanla köyde yaşayan kalmamış. Köyde onlarca terk edilmiş vaziyette ev var, evlere ek olarak köyde bir de terk edilmiş bir okulda bulunuyor. Köyde 2000'li yıllarda yaşayan tek bir hane varmış. Bu haneye de Nuriş Sanat Evi demişler. İsmail Erkoca ve Nurten Erkoca çifti bu evde yaşıyormuş ve burayı sanat merkezine çevirmişler. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü sergiler, konserler gibi çeşitli sanatsal etkinliklerin yanı sıra nişan, düğün, davet benzeri organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Kompleksin içinde Dibeklihan'ın kurucusu ve mimarı Gülay Altay Tezer hanımefendi ve onun annesi merhum Nadide Altay'a ithaf edilmiş bir takı dükkanı da var. Dibeklihan'da birçok dükkan, restoran ve galeri mevcut. Burada bulunan sandık odasında Anadolu halkının günlük yaşamında kullanmış olduğu ve unutulmaya yüz tutmuş çeşitli objeler sergileniyor. Burası gerçekten çok estetik ve sanatsal bir yer, bol bol fotoğraf çekilebileceğiniz alanlar da mevcut. Orak Adası. Bodrum tekne turlarının vazgeçilmez noktası Orak Adası muhteşem bir güzelliğe sahip, burada denizin rengi o kadar güzel ki içinizde turkuaz rengi çiçekler açıyor. Orak Adası Muğla ili Bodrum ilçesinde bulunan bir ada, Kargıcakbükü'nün tam karşısında yer alıyor. Bodrum'un en güzel en özel yerlerinden biri olan Orak Adası adını nereden alıyor diye soracak olursanız, havadan çekilen fotoğraflarında şeklinin Orak'a benzemesinden dolayı bu ismi almış. Bodrum Cennet Koyu. Muğla'da gezilecek en güzel yerler listesinin son noktası olan Cennet Koyu'ndayız. Göltürkbükü'ne oldukça yakın, adının hakkını veren bir yer Cennet Koyu. Yeşil ile mavi iç içe ve deniz tertemiz. Cennet Koyu'nda herhangi bir tesis yok, el değmemiş ve kirletilmemiş bir yerdir. Bodrum gezilecek yerler listesinin denize girme açısından en güzel yeri diyebilirim. Bodrum Cennet Koyu'na gitmek için aracınızın olması gerekiyor ya da Göltürkbükü'ne dolmuşla geldiyseniz 3 kilometrelik bir yürüyüşle Cennet Koyu'na ulaşabilirsiniz. Muğla'da gezilecek yerler videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir liste olmuştur. Biz içimizdeki keşfetme arzusuyla edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Videomu beğendiyseniz ve Muğla'da bizim kaçırdığımız sizin yakaladığınız gezilecek güzel yer varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Muğla'nın tüm ilçelerini detaylı videoları kanalımızda izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.